O zaman kayıttayız. Evet, Olimpiyadayız şu anda. Olimpiya Açık Hava Müzesi mi burası Yiğit? Buranın acaba adı ne? Arkeoloji Archaeological Müzesi. Museum. Burası olimpik oyunların ilk yapıldığı alan değil, alan. Anneyi karıştırma. Anneyi karıştırdım. Burası kaç yıllık acaba? Burası 3000 yıl. 3000 yıllık mı? Bilmiyorum ki yani. Öyle bir söyledin ki inanmak İkna istedim. ettim değil mi? Evet. O zaman 3000 yıl. 2800 diyorum. 1800. Peki. Neyse ne kadarlık O aradaki olduğunu... 200 yıl için benim kalbimi kırıyorsun yani. 200 yıl kolay değil. 2 insan ömrü oğlum. Burası jimnazyummuş. Jimnazyum burasıymış. Burada jimnazyum yapıyorlarmış. Yani jimnastik. Okulmuş yani burası. Burası okul. Yalan söyledim. Jimnazyum aslında okul demek. Zaten Almanya'da liselere hala jimnazyum deniyor. Çünkü Almanlar çok olimpik canlılar. Olimpik oldukları için olabilir, evet. Bakın burada böyle küçük binalar varmış bir zamanlar. Taş üstüne koymamışlar. Böyle hep yıkılmışlar. Burada bir şeyler yapılmış ve buna 603.573 euro harcanmış. Sanırım bu jimnazyumun ortaya çıkartılması, excavation diyebilir miyiz? Cahil konuşacağım şimdi. Buradaki kolonları çıkarıp dip koymak için 603.000 euro harcamışlar. Ama çıkarmak kolay değil, onları küçük küçük temizliyorlardır. Değil mi? Diş fırçası gibi fırçaları var bunların. Cahillikte Ceyda gibi ol. Burada ne varmış mesela? Burada terme varmış. Ne? Tarım ortamları. Ne alakası var olimpiyatlarla? Herhalde burada kendi yetiştirdikleri şeyleri mi yiyorlarmış? Nasıl? Kolonlar, taşlar, daha çok taş. Jimnazyummuş burası da. Bunların olduğu yer. Burada training yapıyormuş. Antrenmanlarını yapıyorlar. Bak Yiğit biliyor bu işi. Burada böyle kocaman bina varmış aslında, bakın. Artık yok. Eprimiş. Eprimiş kolonların olduğu yer. Keşke gölge bir yerden gitsek. Kimse de dememiş ki şöyle gidip böyle gidip. Evet ya, dememişler gerçekten. Kafaya göre gidiyoruz. Şey nerede acaba bu? Naim Süleymanoğlu'nun olimpiyat rekoru kırdığı halter nerede? Buraya koymuşlar onu da, böyle çimentoya koymuşlar halteri. Onun kalıbını çıkarmışlar. Evet. Ondan sonra da buradaki taşların arasında Çimentoya ama değil. Naim Süleymanoğlu'nun rekor kırdığı halterdir deyip buraya koymuşlar. Arkeolojik artık, o da çok eski çünkü. Bıraktım dünyayı. Yanında da o müziği çalıyorlarmış küçük bir hoparlörle. Ama balalaykayla, buzukiyle falan çalıyor. Helal olsun Naim Süleymanoğlu. Efaristo diyor. Hala hatırlıyorum o zamanki çocukluk, ama neşemizi, mutluluğumuzu hatırlıyoruz yani. Anamızın babamızın yüzü gülmüştü be. Bakın burada kolonlar devam ediyor. Jimnazyumun içinde yürüyoruz Şimdi bence. etrafında oluyor olabiliriz burada. Benim şu Oda training alanları yapıyor olabilir. Buralarda koşuyorlarmış. Hop bir ileri gidiyor mesela, hop bir geri geliyor. Taş nereye kadar? Şurada bir tabela var, gidelim bakalım ne yazıyor. Tabela tutkunu bir kocam var. Tam şurada gölgeye girecektik halbuki. Evet, sadece Amerikalılar ve Yunanlar var bu köyde. Amerikalılar ve Yunanlar, bir de biz bir çift Türk. Burası kare bina. Palaistra diye geçiyormuş. İşte bak. Vücutları böyle yağla kaplama, unlama, pudralama. Unlama mı? Un işte, pudra. Duşlar buradaymış hep. Aynı Bakın, zamanda bina böyle boks, bir şeymiş. güreş ve zıplama antrenmanları yapılıyormuş burada. Filozoflar ve şairler de burada aynı zamanda ders veriyormuş. Hocam verirsin bak, ortam bu, gösteriyorum. Burası böyle kare bir alan. Unlanmak olsun, yıkanmak olsun. Güreş, çeşitli boks hareketleri. Güreş var mıymış? Salladım şu Var, anda. güreş, zıplama, boks. Zıplıyorlarmış mesela. Devam ediyoruz şu anda. Ben böyle içinden yürüyorum. Yiğit Kimse buraya Başkan'ın ip koymamış. Yiğit inanılmaz mutlu, biliyor musunuz şu anda? Ben hayatımda Yiğit'i bir müze gezerken bu kadar heyecanlı, Niye be? bu kadar istekli gördüğümü hatırlamıyorum. Yani sever de. Bu kadar ayakta kalması çok iyi bir şey ya. Türkiye'deki Efes'te ben böyle hissettim en son herhalde. Evet, Efes de böyle ya. Gerçekten muazzam yani. Ki çalıp götürmeseler Evet, de bir de öyle oradaki bir şey tarihi var eserleri neler olurdu. Bakın burada böyle bir ortam var. Burası nereden baksan 40 metre olsa 40 metre koşuları yapılıyormuş. Sen koşmak ister misin Hesap. 40 metre? Ben şu an 40 metre koşarsam 20. metrelere doğru can vereceğimi düşünüyorum. Çok sıcak çünkü. Saat 9 olmasına rağmen. Hatta erken. Zaten daha geç çıksaydık burayı gezemezdik. Yani biz Efes'i öyle gezmiştik, hatırlıyorsan. Öğle saatinde yana yana. O zamanlar hala 30'larımızın başlarındaydık. Böyle saçma cesaretlerde bulunabiliyorduk yani. Gözümüzden yaşlar döküle gezdik. Böyle bir de Efes'te ya, yerler mermer ya. Yani böyle demişler galiba Efesliler zamanında. Bu insanları sıcakta
en uygun şekilde nasıl pişirebiliriz? Beyaz mermeri. Esmer bir tane sahibi olsunlar istiyorlarmış. Burası mezar taşı. Mezar mı taşı? Ne bileyim çok mezar gibi, baksana başında taş var. Üstü domuz. Bunu burada çıkaramamışlar. Paralar etmemiş. 600 bin euro bitmiş. Bu taş burada kalmış. Burada böyle bir yine baya ortada ayakta kalmış ama ne olduğunu asla anlayamadığımız bazı nesneler, taşlar var. Burası yüzme havuzu ve duşlar mıymış? Milattan önce 5. yüzyılda yapılmış. Sonra milattan önce 3. yüzyılda demişler ki burası bize yetmiyor. Burayı biraz daha büyütelim. Milattan önce 3. yüzyılda alttan ısıtmayla burayı ısıtmışlar. Burada da karolar var. Merhaba kertenkele. Tamam, görüşürüz. Burada karolar, mozaikler mi varmış? Mozaikler var. Bu arada gerçekten 2700-2800 yıllık yermiş burası. Zarar zeval görmeden bu kadar durması muazzam. Burada böyle işte sauna, hamam, şiki ter döküyorlarmış burada. Bıcı bıcı bir ortammış. Ne olurdu Efes'te de birkaç ağaç olaydı ya. Belki vardı, ben hatırlamıyorum ki. Ben hiç hatırlamıyorum, mermer yolda sağlı soldu. Çok Bayağı. öğlen gittik biz ya. Vardıysa da o ağaçlar en tepedeydi yani. Aa, bu bina olduğu gibi duruyor ya. Baksanıza, olduğu gibi duruyor bina. Şey olsa ya, bunu zaten böyle yönetim için yapmışlar, yeniymiş. Ortasına değil mi? Burası Batı dünyasının başlangıcının sembollerinden biriymiş. Batı medeniyetinin. Hala da çalışanlar var. Evet, bak orada küçücük fırçayla fıtı fıtı duvarları şey yapıyor kız. Zaten bütün ürünlerin üstünde böyle bir etiket, bir numara. Bunlardan sonra birleşip sergilenmeye devam edecek herhalde. Çok güzel değil mi? Buraya bir şeyler yazmışlar. Hı? Ne yazmış? Belki de şampiyonları falan yazmış. ChatGPT'ye sorduk, hiçbir şey bilmiyor. Bize tahmin yürütüyor. Diyor ki burası diyor antik bir kentte diyor bulunmuş bir taş olabilir diyor. Hadi canım. Burada bir şeyler çıkarmışlar. Şurası heykeltıraş Phidias'ın workshop'uymuş, atölyesiymiş. Bu Zeus heykelini bu Phidias burada yapmış. Bu Zeus heykeli antik çağın 7 harikasından biriymiş. Öbürü müze kapalı ve klimalıymış. Herhalde burada buldukları şeyleri orada sergiliyorlar diye düşünüyorum. Böyle bir alan var burada. Yine etrafı sütunlarla çevrili olduğuna göre burası herhalde. Burası da dev bir binaydı herhalde. Evet. Burada da kazmaya devam ediyorlar bir şeyler. Yeni şeyler çıkmış. Evet. Ya kazıyorlar ya işte restore ediyorlar. Burada böyle bir çok güzel bir bina var. Nasıl kalmış bunca zaman bilmiyorum ama. Neymiş burası? Sağdaki şu an yapım aşamasındaki olan misafir odasıymış. Mozaiklerle ve duvar ısıtma sistemleriyle hala korunmaya devam ediyormuş. 6. yüzyılda da şarap fabrikasına döndürmüşler burayı. Buradaki ocak da fırında cam üretiminde kullanılmaya başlamış sonrasında. Yani. Şurası değil mi? Hala yapıyorlar. Evet, Öbüründe de açık hava yüzme havuzu varmış. Heykellerle çevrili bir yermiş. Büyük. Ama heykeller herhalde müzededir herhalde belki. Ya müzededir ya da artık aramızda değildir. Atletler için buluşma noktasıymış. Şu bina. Evet. Şuradan da içine bakabiliriz galiba. Hadi gel bakalım. Tam da olimpiyatlar başlamadan önce buraya gelmemiz güzel oldu evet. mu? Kapıları falan ne kadar dar. Bu duvarlarda, kenarlarda bazı yerlerde böyle küçük işleme gibi şeyler var. Görüyor musun? Aa evet. Karo gibi. Binalarda çeşitli desenler. 2000 yıllık binaların, 2500 yıllık binaların çeşitli desenlerini görüyorsunuz. Yiğit Bey, beğendiniz mi burayı? Evet, güzel. Ayakta durması, sahip çıkılması güzel. Bunlar mı çıkmış? Avrupa Birliği'nden hayvan gibi para almışlar. Alman orta sınıfı sahip çıkmış buraya. Alman orta sınıfı her şeyi yapmış. Bak. Alman orta sınıfı kazanmış, vergi ödemiş. Amerikalılar da gelip geziyor.
Şöyle çekince bak ne kadar büyük bir yer oldu aslında. Anlaşılıyor. Şurada çok büyük sütunlar bir tane sütun gördüm ileride sağda. Hadi inşallah. Ona bir bakarız. Sence Almanya, Türkiye ve böyle şey hani almış ya, işçi almış ya 50'lerde, 60'larda. Neden Türkiye, İtalya hep aldığı işçiler? Hiç bunu düşündün mü? Türkiye, İtalya, Yunanistan da var bildiğim kadarıyla. Evet. Bilmiyorum ki Akdeniz toplumları nispeten herhalde o dönem parasız. Of burası ne kadar güzelmiş böyle. Evet. Koca Bak koca dediğim taşlar büyük var. kolon şuydu. Bakalım oraya çıkış var galiba. Ha yok. Eğer bütün böyle buradaki şeyler böyle yüksekse burası aslında bayağı muazzam bir yermiş yani. Evet. Burası da Zeus Temple'ıymış. Zeus tapınağı. Temple of Zeus. Tam da güneş tepesinde. Burası milattan önce 470 ve 460 yılları arasında yapılmış. Buradan habire uçak geçiyor. Şey herhalde savaş uçağı eğitim noktası falan gibi bir şey herhalde dönüp duruyor. Neymiş burası şimdi? Doric Under Temple'larını. 7 antik şeyden biriymiş yine işte. 7 antik 7 harikadan biri. harikadan biriymiş. Zeus tapınağı. Fil dişi ve altından yapılma bir Zeus heykeli varmış. 12 metrelik. 12 metrelik. Ha işte o biraz önce deminki söylediğimiz adam adamın yapmış, yaptığı Zeus heykeli işte bu. Evet buradaymış o. Evet o heykeli nerede görebiliriz acaba? Belki de Görebilecek şeyin miyiz? içindedir. Müzenin. Belki de. Bilmiyorum. Hadi gel şöyle bir karşıdan bakalım. Şurada da biraz sütunlar ve böyle bir atmosfer var. Çift taraflı giriş çıkışlı. Evet. Ha bu 2004 yılında yeniden üst üste konmuş. Buradaki olimpik oyunları için yapılmış 2004 yılındaki. Yani Almanlar sanki bunu almış da sonra geri bir tane böyle fınçığını getirmişler gibi algılıyorum ben. O da olabilir. Hadi olimpiyat var iyisiniz yine deyip. Buradaki tümülüs milattan önce 2500 yılından kalmaymış. Görüyor musun? Evet. Şurada ağaçların arkasında sarı çayır gözüküyor, çimenlik. Ha, Çok güzel değil mi? evet. Orada da bir kemerle oraya geçiş var. At binme alanı mıymış orası? Heh. Buradan bol bol vaza çıkarmışlar. Evet. Buranın çok sevindim şey olmasına ya. Ağaçlık ve gölge bir alan Noktalar olmasına. Gezemezdik Yiğit biz burayı. Evet biraz acı çekilirdi. Bu saatte bile olsa gezemezdim. Ya ben gezemezdim. Yine de bayağı insan var ha. Şu anda gezdin burayı yani. 1 saat sonra 2 saat sonra cam pazarı olur. Şöyle bir kolon var burada. Bu neymiş? Burası da Filipeon diye bir yer. İskender'in babası 2. Filip tarafından başlanmış. Milattan önce 338 yılında Zeus'a ithafen burası yapılmış. Aslında böyle değilmiş yani bulunduğunda. Bu parçaların çoğu Almanya'daymış bir müzede. 2005 yılında Almanlar bunu geri getirmiş buraya. Yunanistan'da böyle çok yer var. Mesela Akropol'deki de birçok şeyin aslı İngiltere, British National Museum'da sergileniyor ama İngilizler asıl parçalar alıp Yunanistan'da Akropol'de sergilenmek üzere imitasyonlarını vermişler Yunanlara. Muazzam gerçekten. Ve biz bunu bir tane tur rehberden dinledik. Bu böyle kulaktan dolma bir bilgi değil. Akropol'ü gezdiren kadın anlatıyor bunu. Bunun üstünde şu arkadaş varmış galiba. Paenios yapmış.
69 metrelikmiş beyzi. Heykelde 3 metre. Heykelde 3 metre. Bu Spartalıları yendikleri için yapılmış zafer şeyiymiş. Ana bina gibi bir şey mi? Temple of Zeus'un öbür tarafı işte. Ha, diğer tarafı. Buradan girişi vardı herhalde. Merdivenleri falan var. Merdivenler var. Burada mesela ne oluyordu acaba? Oturaklar gibi burası, böyle ders çalışma alanı. Aa evet. Sanki böyle bir değil mi? okul havası veriyor. Bir sınıfmış gibi Sınıfmış burası. gibi. Bakalım şurada yazar. Hiçbir şey yazmadım. Burayı kendi uydurma bilgilerimle sınıf ilan ediyorum. Evet. Tabii. Çocuklar sessiz olun yapıyor. Sinirli bir öğretmen. Tamam, biz 80'lerde bile sinirliydi öğretmenler. 2000'lerde sen düşün. 2000'lerde. 2000 yıl önce. Yani 2000 yıl önce olur. Burada da bir bina var. Yönetim binaları bunlar herhalde. Burada şey varmış. Olimpik meydanın sahibi oturuyormuş. Kira topluyorum. Yüzme havuzunun kirası hala ödenmedi. Isıtmak için dünyanın parasını ödüyorum ben oraya. Villaymış. Bak burada kalıyorlarmış herhalde. Ha, burada kalınıyormuş işte. Luxurious villaymış burası. Ne mozaik ne bir Olimpiyat rekortmenlerini burada ağırlıyorlar. Herhalde. Gelin villamızda bir gün kalın diyor. Bir gece Tamam, yani sizi ağırlayalım. tavşan atlete villa tahsil Villa edecek edecek halleri halleri yok. yok. İnsanlar yavaş yavaş birbirine yalvaran gözler bakmaya başladı. Değil mi böyle Herkes acıklı acıklı. birbirinden yardım istiyor. Acıklı acıklı bakıyor millet birbirine. Hadi kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Tarihi alanlarında böyle etkileri var. Millet burada spor yapıyordu. Sen en azından yürüyorsun. Evet. Yine bir sütun. Burası mezarlığı mıymış buranın? Neymiş? Akustik içinmiş. 7 kere tekrar edermiş ses. Böyle şeylere merak salınmış. Çok fazla yapacak bir şey olmadığı için. Müzik de yapalım demişler. Müzik, spor, dans, tiyatro. Toprak bereketli. Tabi aynen öyle. Her şey var. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bir de çok Savaş gücü var. Şehirler arası mücadeleyi de buraya bir kısmını yönlendirmişler. Hep savaşacağımız yerde biraz da kültür demişler. bak burayı Mısır yaptırmış. Alexander İskender için yaptırmış. Ve Ceyda'nın çok arzuladığı kapıya doğru ilerliyoruz. Götürmedin beni Kapı bu. kapıya. Oraya da gidelim, buraya da gidelim. Bir kapıya gidemedim. Bu dediği yer burası. Kapıdan geçelim, kapıdan geçelim. Kapı da kapı, kemer de kemer. Buyurun size kemer. Önce buraya Öncelikle bakın. bu merak ettiğimiz alanı söylüyorum. Burası stadyummuş Yiğit. Kemeri geçtikten sonra varacağımız Stadyuma yer gireceğiz, herhalde. evet. 45.000 taraftar İzliyormuş burayı. olabiliyormuş. Haydi stadyuma. Şimdi stadyumda Ceyda, stadyum boydan boya koşacak bizler için. Sporcu çıkışı Bir şey burasıysa soracağım. coolmuş. Evet değil mi? Sporcular buradan çıkıyor herhalde. Nereden çıkacak başka? Ya bak ne güzelmiş burası. Gördün mü? Bu çayırlarda oturup izliyorlarmıştı herhalde. Evet. Bunun etrafında da koşuyorlardı herhalde. Ortamımız böyle. Ay geri dönelim, çok sıcak. Ama aklımı kaybediyorum galiba şu an yavaş Ne yavaş. oldu, koşacaktın? Koşmadı. Geri koştu. Gölgeye kaçmış bir insan. Ben bir süre burada durayım. Bir süre burada durayım diyor. Otelci amcanın, otelci abinin söylediğini uygulamakta doğru yaptığımızı düşünüyorum. Önce açık alanı gezin, sonra kapalı müzede klima var. Orada takılırsınız dedi. Şu anda açık alanı gezdik, bitirmek üzereyiz bence. Sonra açık alanda ki yanmamız bitince Gidelim artık. kapalı müzede klimalar altında gezeceğiz. Yavaş yavaş çıkışa geçeceğiz gibi gözüküyor. Bizim kafamız hiç çalışmıyor ya. Bizim burada ne işimiz var? Biz niye yazın en sıcak günlerinden birinde antik kent geziyoruz? Amcalar teyzeler bu kadar şikayet etmiyor. Biraz dramatik gördüm seni. Seni şu anda hiç sevmiyorum. Bir daha söyle. Seni Kayıt şu altına anda alalım. hiç sevmiyorum. Beni gıcık ediyorsun şu an. Açım Evet. ve çok sıcak. Evet. Ağlayacağım şimdi. Ne gülüyorsun ya? Bilmiyorum. Devam ettiğimiz her an seni klimalı bir ortama daha çok yaklaştırıyor. Kıymalı bir ortam mı? Klimalı. Kıymalı bir ortam da olabilir. Tabii börek gibi bir düşünce varsa kıymalı bir börek. Ama bunlar böreklerin içine kıyma değil parça et koyuyorlar ve pilav koyuyorlar. Güzel ama o. Güzel ama yani kahvaltıda da ne bileyim perde pilavı biraz saçma değil mi? Kibele'ye atanmış bir temple'mış burası. Roma imparatorluğunun heykelleri falan varmış. Hep onlara böyle sunulmuş adak gibi. Karım yine bir gölgede. Çeşme varmış.
Ama işte Heykeller bak, varmış, bak çeşme buradaymış varmış. boğa heykeli önünde Fışkiye duruyormuş. varmış. Şunlar hep fışkiye kalıntıları.